keyifli, huzurlu, insanları burada rahatsız etmeden elimizdeki Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu immigration memurlarında sorunlu hale getirmeden, çalışma iznin yoksa çalışmaya çalışmadan, eğer buraya turist olarak geldiysen, turist olarak insanlar saygılı, insanlar sadece saygılı. Buradaki insanları tanımlarken Tayland çok güzel ya, insanlar el pençe divan duruyor diye tanımlamak çok yanlış. İnsanlar el pençe divan durmuyor. Burada insanlar saygılı, sen de saygılı davranacaksın. Dünyanın her yerinde saygılı olmak zorundasın. Buraya da özel değil. Yani insan olmak onu gerektirir. Bugün işte karşınızda. Şeyda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bence çok hızlı bir şekilde direkt konuya girelim ve devam edelim. 2025-26 değerlendirmesi yapıyoruz. Emlak sektörü Tayland ve Pattaya özelinde. Yatırımcı için proje mi, ikinci el mi? Hangisine yatırım yapmalı? Yatırımcıyla hep konuştuğumuzda ben ne yaparımı söyleyerek yapıyoruz. Belki de ben yanlış yapıyorum yani. Ama ben böyle yapıyorum. Evet. Yani herkes birey olarak da farklı değerlendirildiği gibi her binadaki her daire de ayrı değerlendirilir. Şu kapıya çıkıyor stüdyo ya da 1+1 daire, çok yüksek kira getirili olanlar değil ama. Yani maksimum burada böyle 15'lere kadar olan kira getirisi olan kondoları toplayıp sepete atmakta fayda var. Kitlenin değişimiyle alakalı gözlemlediğin herhangi bir şey var mı? Tabii yani genel konuşulan konu şöyle, Pattaya'da demeyeyim, Tayland özelinde konuşayım. Tayland pahalı. Tayland pahalı falan değil. Tayland kıymetini bilene çok ucuz. Tayland iklimiyle, burada ulaştıklarınla, güvenliğiyle, insanlarıyla bence çok ucuz. Benim gibi yaşayan insanlar varken burada vergimizi ödüyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ben burada devlet dairelerinde güzel farangım, güzel karşılanıyorum, işlerim güzel yürüyor. Çünkü her şeyi legal bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Sen orada gidip YouTube kanallarından oradan buradan insanları dolandırıyorsun. Dolandırıyorsun ya. Ya bana para gönderin diyorsun, ben size ev tavsiyesi. Ya sen yapamazsın, sen kimsin? Çünkü onların 1, 2, 3, 5 bakacak, birisi yapabiliyor, öteki diyecek ben de yapayım. O diyecek Öyle ben olur. de yapayım. Hep öyle Bana olur. zarar vereceksiniz. Bana zarar veremez. Ben dediğim yine ben ve benim gibi olan insanlardan kesinlikle. bahsediyorum. Zarar veremezsiniz. Zarar vermemeniz için bugün ben görürsem ben şikayet ederim. Anında immigration'a giderim, şikayet ederim. Polisi görürsem polise tutanak tuturum. Hemen yaparım. Hiç acıyacağım bir şey yok. Hiç üzülemem. Kimse kusura bakmasın. Sen görürsen sen et, diğeri görürse de diğeri etsin. Ve işin acısı ne biliyor musun? İnsanlar inanıyorlar. Zaten ben de onu söyleyecektim. Yani kimin ne yaptığından çok yapılan davranışa nasıl bir geri dönüş olacak ve bunun sonuçları kimlere etkileyecek? Beni Hepimizi etkileyecek. etkileyecek. Bak yatırımdan nereye geldik? Senin kanalı. Ben dedim sana Melek Komik alma kanalı diye. Tayland hükümetinin şöyle bir mantığı var. Rahat, serbest. Sıkıntı yok. Ancak rahat ve serbest bıraktığı herhangi bir konuda suistimal olduğu anda Harekete geçiyorlar. iş hemen değişiyor. Yani hakkı size veriyor, suistimal edersen anında kökünden geri alıveriyor. Bir de yetmiyor, insanların yüzüne gözüne kameraları getirip burnunun dibine sokuyorsun. Olmuyor, gizliden çekiyorsun. Çok ayıp ya. Bu bence suç olmalı. Bence Neyse. direkt geçelim bunu. Hadi yatırım. Şu acil geçiş butonuna basıyorum şu an. Sevgili izleyenler, herkese merhaba. Tayland Yatırım ve Yaşam programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde Gülşen Hanım'la birlikteydik. Bugün sevgili eşim Şeyda benle birlikte World of Condos tarafındaki tüm yolculuğu birlikte paylaşıyoruz. Videolarımın çoğunda da arka ses olarak hep duydular. Bugün işte karşınızda. Şeyda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Bence çok hızlı bir şekilde direkt konuya girelim ve devam edelim. 2025-26 değerlendirmesi yapıyoruz. Emlak sektörü Tayland ve Pattaya özelinde. Senin için bu süreç nasıl geçti, nasıl değerlendirirsin? Hemen 2025 gayet güzel bir sezondu zaten ama 2026 2025'e göre çok daha hızlı oldu. Bu dönem zaten satın alımın yapılacağı bir dönemde, bunu senin videolarında defalarca söyledik. Ama bu yıl geçen yıla göre çok daha bir artış sağladı, hızlandı. Dolayısıyla 2027 belki daha da hızlı olacak ama 2026 güzel, 2025 güzeldi, 2026 daha da güzel başladı diyebilirim. Aslında bu soruyu sormamın ana amacı 2025 yılında bu dönemde benzer satın alma avantajı olduğu, hani bizim fırsat kondolar dediğimiz kondolar tarafında bu sene de var mı yok mu ya da geçen seneyle bu sene arasındaki fiyat farklılıkları ne şekilde seyrediyor, biraz da bunu öğrenmek ve bu konuda yatırımcıları bilgilendirmek. Bu konuda ne dersin?
Hemen söyleyeyim. Geçen sene bizim fırsat kondo dediğimiz kondolar bu yıl artık yine fırsat kondo ama geçen yılki kadar fırsat bir kondo değil artık. Çünkü normal olarak bir gayrimenkul artışları gelmeye başladı. Geçen yıl bu dönem satın alan yatırımcılar tabii ki daha avantajlı satın aldı. Bu dönem bu yıl bu dönem satın alacak olan yatırımcılar da önümüzdeki seneye göre tabii ki yine daha avantajlı satın alacaklar. Fırsat kondolar var mı? Evet, dönemsel olarak zaman zaman var. Bazen stüdyolarda var, bazen 1+1'lerde var, bazen penthouse'larda var. Fırsat tabii ki var. Bu dünyanın her zaman her yerinde olabilir. Yatırımcı yatırım tercihini değiştiriyor olabilir. Acil bir durum için nakite ihtiyacı olabilir. Gibi durumlar veya ülke değiştiriyor olabilir falan gibi durumlarla dönemsel olarak fırsat her ülkede olduğu gibi burada da evet olabiliyor. Süper. Bize en çok gelen taleplerle ilgili olarak ya proje talebinde bulunuyorlar ya da ikinci el mülk talebinde bulunuyorlar. Bu noktada yatırımcıların bazıları da acaba o mu olsun bu mu olsun diyor. Aslında bu sorumu onun için soruyorum. Kafasında ben ikinci el bir mülk hemen sahip mi olmalıyım yoksa bir projeye girmeli miyim? Bunu zaten görüştüğümüz kişiler bize de soruyor. Ben onlar adına sana sormuş olayım. Bu soruyu nasıl değerlendirirsin? Yatırımcı için proje mi, ikinci el mi? Hangisine yatırım yapmalı? Şöyle yatırımcı için proje mi, ikinci el mi? Yatırımcı için evet proje, kimi yatırımcı için de evet ikinci el hazır bir konut. Yatırımcının yatırımından ne beklediğine, ne kadar hızlı beklediğine göre değişen Kesinlikle. bir konu bu. Yani yatırımcıyı ikiye ayırırsak bazı yatırımcı şunu tercih edebilir. Der ki ben projeden satın alacağım. Projenin yapıldığı döneme kadar ki artışından faydalanıp öyle kar etmek istiyorum. Sonrasında da kiraya vereceğim ya da satacağım. Bu farklılık gösterebilir tabii ki. Diğer tarafta da bazı yatırımcılar diyor ki ben konutumu hemen alayım. Aldığım gibi de kirası gelsin. Çünkü benim o kira getirisine ihtiyacım var. Ya da beni o kira getirisi yatırım yaptığımda mutlu ediyor. Tamamen yatırımı yapacak olan yatırımcının hesaplaması ve tercihine göre değişen bir konu. Yani proje muhteşem ya da ikinci el muhteşem diyemem. İkisinin de farklı özellikleri var. İkisinin de farklı olarak yatırımcıların tercih sebepleri var. Ben ikisini de seviyorum. Süper. O zaman soruyu bir alt kademesine indirip ikinci el daire almak isteyen bir kişi yatırım amaçlı bunu düşünüyorsa burada denizin olduğunu, turizmin buraya bu sebeple de etkenleriyle de geldiğini düşünürsek insanların daire seçiminde ikinci el bir daire seçerken lokasyon bazlı, fiyat bütçe bazlı ve aynı zamanda bu binanın sunduğu sosyal ayrıcalıklar bazlı. Hangisi ne kadar etki ediyor? Hangi yatırımcıyı ne şekilde yönlendiriyoruz? Burada planlama sürecini nasıl ilerletiyoruz? Bunun hakkında da bilgi verebilirsin. Tabii hemen söyleyeyim. Sonra Eğer projeye yatırımcı geçeceğiz. hemen kirasını almak istiyorsa bu konutunu kiraya verip tabii ki o zaman daha denize yakın, daha turistik bölgelere yönlendireceğiz ve bu tercih bu olmalı. Çoğu gelen kişi de bu daireleri tercih ediyor kiralamak Kesinlikle için. öyle. Bir de Pattaya'nın şu an her bölgesine yatırımcılar çok hakim değil. Yani buraya geldiniz turist olarak ya da işte birkaç ay kaldınız. Ben bu bölgelere hakimim işte oraya gittim burayı gördüm diyerek bölgeye hakim olunamıyor maalesef. Evet. Keşke öyle olsa yani geldiniz burada birkaç ay kaldınız ya da bir sene kaldınız fark etmez. Eğer ki ilgi alanınız yatırım değilse sadece turist olarak bir yıl burada gezdiyseniz dolayısıyla devletin politikalarından, belediyenin politikalarından, yapılacak olan yeni projelerden, şehrin büyütüldüğü alanlardan çok fazla haberiniz olmayabilir. Çünkü burada konuşulan dil zaten bizim kendi dilimiz değil. Bizim kendi dilimiz olsa bakkalda, markette, işte sohbette, bir yerde kahve içerken işte oraya da tren yapılıyormuş, buraya da metro geliyormuş sohbetleri olabilir. Ama bunun için Tayland'da bu çok mümkün değil. Bunu öğrenmeniz için gerçekten devlet kademelerinde olan yerlerden, birimlerden bilgi almanız gerekiyor. Dolayısıyla hemen kira almak istiyorsa daha turistik bölgeleri tercih edecek. Ya da yatırım amacıyla gelişen ve dinamizminin artacağı lokasyonlar. Evet, biraz daha uzun vadede benim bu kira getirisine hiç ihtiyacım yok, benim konutum değerlensin diyorsa o zaman işte o değerlenecek bölgelere doğru, projelere doğru gitmesi gerekecek yatırımcı. Kesinlikle. Dolayısıyla burada ne istiyor? Evet. Bunu çok iyi anlamamız Tercihin ne? lazım. Bunu anlamamız lazım. Bunu daha doğrusu bunu yatırımcının iyi anlatması lazım. Yani yatırımcı kafa karışıklığıyla bir yola çıktığında o çok güzel bir sonuç elde etmiyor. Yatırımcıyı da mutlu etmez, bizi de mutlu etmez. Yatırımcı zaten muhtemelen çok kafa karışıklığıyla yola çıkan bir yatırımcı muhtemelen yatırım yapamadan geri dönecektir.
Büyük ihtimalle. Öncelikle netleştirmeli. Hep söylediğim konu. Bütçesini iyi bilmeli. Buraya yatırdığı parasına ihtiyacı olmayacak mı, olacak mı? Ya da o parasını işte genel bazı insanların söylediği gibi ben onu faize yatayım, faize mi yatıracaksın? Yoksa faizden çekeceksin işte konuta mı yatıracaksın? Bunları iyi bilmemiz lazım. Bütçesini iyi bilecek, yatırımın ne türde bir yatırım yapmak istediğini ortalama bilecek ama çok kafası karışıksa genelde hiçbir şey alamaz yatırımcı. Katılıyorum. Buradan değil, herhangi bir yerden bir şey alamaz. Kafa çok karışıksa ya da Yani hatalı yatırım değil, yatırım bunu bir malzeme yapmış. olarak da tanıyalım. Kafasında çok karışıklık bir durum olduğu vakit alışverişte bir tişört seçmeye bile zorlanabilir yani. Evet, Dolayısıyla yani. burada biliyor olmak lazım. Ne amaçla yola çıktım, ne yapmak istiyorum ve elde etmek istediğim şey ne? Ve bunu da bize aktardığında biz ona zaten en iyi seçenekleri sunuyor olacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Süper. Kesinlikle öyle. Aynı şekilde projeyi nasıl değerlendirirsin? Projeyi nasıl değerlendiririm? Proje şöyle, daha turistik bölgelerde, merkezdeki projelerde tamamlandıktan sonra da, tamamlanma aşamasında da genel yüzdenin dışında tabii ki bir standart bir yüzdesi var, değerlenmesi var. Onunla alakalı söylemiyorum bunu ama şöyle söyleyeceğim. Oturmuş bölgelerdeki projelerden mi mesela ben satın alırım? Yatırımcı hep konuştuğumuzda ben ne yaparımı söyleyerek yapıyoruz. Belki de ben yanlış yapıyorum yani. Ama ben böyle yapıyorum. Evet, yani evet. ben ne yaparım? Ben eğer kira elde etmek istiyorsam ve bunu hızlı elde edeceksem ve bunu bir projeye yatıracaksam daha merkeze yakın projelerde, projenin yükseldiği değerde de her yerde aynı ortalamalarda yükselir gayrimenkul. Yani işte Jomtyen'deki konut 2 sene sonra bugün 5 milyona aldım, 2 sene sonra 10 milyon olacak ama işte atıyorum Jomtyen'deki ya da işte Vongamat'taki, Pratunlak'taki işte 5 milyona aldığın konuda işte 7 milyon olacak. Öyle bir konu yok. Konutu nerede aldın? Nasıl bir konutu aldın? Ne kadar talep görecek? Bunlara göre hesabı yapılır onun. Yani bu herkes birey olarak da farklı değerlendirildiği gibi her binadaki her daire de ayrı değerlendirilir. Yani bir binadaki Jomtyen merkezdeki atıyorum Copacabana hani çok herkes bildiği için Evet. söylüyorum. Copacabana'nın bütün daireleri aynı oranda değer kazanmaz. Yani Copacabana'dan projeden bir yer aldığınızda o binadaki bütün dairelerin değeri aynı yüzde oranında artmaz artmayacak. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani deniz gören %30 artacaksa denizi görmeyen %5 artacak. Dolayısıyla doğru noktada, konumda, doğru binada doğru daireyi satın almak gerekiyor. Kesinlikle. Ve binanın doğru olması için de yine yönetiminin, hizmetlerinin, işte sosyal aktivitelerinin vesairesinin tam teşekküllü Kesinlikle iyi bir turistik şekilde yapılıyor bölgede olması özellikle lazım. %100 olması lazım ama zaten Pattaya biliyorsun geneliyle turistik bir algısı da olduğu için ki senin bir önceki videonda bahsettin Asya Ekonomik Koridoru'ndan falan. Evet. Yani o konuya bir daha O çok mesela fazla özel bir konu baktığımızda. tamam yani girelim birazcık istersen ama sen çok bahsettin diye Çok bahsetmeyelim detaylı anlaştık, dedim. bence Çok de. detaylı anlattın. Dolayısıyla hani genel olarak yine bir turizm bölgesi olarak bakıldığı için de Pattaya'ya bütün binalardaki yüklenici firmalarında tamamı zaten binalardaki havuzlar işte çatı havuzları işte resort konseptlerde böyle şelale havuzlar çocuk mutfakları zaten her şey var. Her şey var. Her binada her şey var. Aslında yani denize bakan bir dairenin özelliği denize bakıyor olması, görüş Evet. açısı. Lokasyon olarak sosyal alanlar, marketler, kafeler, restoranlar, ulaşım, Evet. bunlara yakın olması. Bunlar zaten avantaj. Hepimiz bildiği avantajlar. Ancak bence bir binanın ya da bir projenin söz konusu proje olduğu vakit söylüyorum bunu. Ulaşım olarak gelecekle bir ilişki bugünden kurma potansiyeli varsa, orası bir yerleşim bölgesi olacak. Orada X, Y, Z gibi yeni yatırımlar, büyük yatırımlar, atıyorum Disneyland gibi bir yatırım yapılacaksa ve bu tarz şeylerin hepsini beraberinde bulunduruyorsa çantasında gelecekte bunun bir ivme yapmasını çok daha fazla bekleyebiliriz. Çünkü normalde yatırım değeri olarak denizi görüyor olması, hızlı erişilebilir bir noktada oluyor olması, sosyal alanlara yakınlığı vesaire zaten bunlar dünyanın her yerinde mit seviyesinde klasiklerdir. Başlangıçta hep bunları ararız. Bu noktada ben EEC projesi civarında başlangıçta ilk atıma
atacak projelerin çok değerli olacağını düşünüyorum ki bir önceki diğer videomuzda da bunu bahsetmiştik. Bunu da bir yerde paylaşırız. Öyle. Aslında biz bugün Türk yatırımcılar için ikinci elme projenin konusundan bahsettik. Hızlı bir giriş yapıp 2025-26 sezonunu değerlendirdik ve lokasyonlardan bahsederken hızlı bir rally yapalım diyorum ve ben sana lokasyon adını söyleyeyim ve sen ardından orayı belki bir cümle ya da birkaç kelimeyle hangi yatırımcı için hangi lokasyonun cevabını vereceğimiz bir rally olur bu. Ne dersin? Tamam. O zaman başlıyorum. Olur. Central Pattaya. İnsan kalabalığını seven, gece hayatını da seven ama ROI anlamında ismini söylemeyeyim, bölgeleri soracaksın. ROI anlamında ROI'sinin daha düşük olduğu bölge. Volgamat. Volgamat daha orta yaş ve üzerine hitap eden, daha güzel deniz manzarası olan, bazı konutların kendine özel plajlarının olduğu, daha bir tık daha turistik değil ama bir tık daha yerleşik elit kesim. Pratunlak. Pratunlak güzel, manzarası güzel, genel kitlesi güzel. Daha işte biraz daha böyle bir nasıl tanımlasam, tatlı turistlerin yaşamayı tercih ettiği, küçük böyle çarşılarının falan da olduğu, güzel restoranlarının da olduğu çok hibrit bir bölge bence. Hemen geçiyorum. Jomtien. Jomtien en tatlı bölgesi bence Pattaya'nın. Ben çok seviyorum Jomtien'i. Jomtien daha hem eğlence yanı sıra daha aktif olan, ailelere hitap eden, yerleşik ekspatlara hitap eden, turistlere hitap eden, emeklilere hitap eden, herkese hitap eden çok tatlı bir bölge. Ben Jomtien'i çok seviyorum. Süper. Hemen Najomtien'le devam edelim. Najomtien, Jomtien'e göre Najomtien işte öyle. Najomtien. Orası Jomtien değil. Öyle tarif edelim. Jomtien'in aslında şey diyebiliriz uzantısı. yani biraz daha evet uzantısı yani Jomtien kedi oda kuyruğu gibi düşünebilirsin Najomtien'i. Najomtien gelişiyor. Jomtien'le çok birleşiyor artık. Hani o aradaki böyle bir ufak bir ayrışması, ayrılıklı falan mesafesi gibi düşünebiliriz. Ara bölgedeki boşluklar açısından. Birleşiyor. Hem villaların hem de yüksek katlı binaların olduğu. Oldukça güzel kaliteli restoranların yine Volgamat gibi daha elit kitleye hitap etmeye başlayan ona göre hazırlanan bir bölge, güzel bir bölge. Jomtien, Najomtien diye gittik. Hızı almışken biraz daha ileri gidelim. Banksaray. Zamanı olan bir bölge. Zamanı var. Birkaç şey ekleyelim karakteristik. Yani daha sakin bir bölge. Tamam güzel, tatlı ama yatırım açısından zamanı olan bir bölge. Yatırım açısından da değerlendir dediğin için söylüyorum. Yatırım getirileri zamanı var. Hangi yatırımcı için uygun? İşte 30'lu yaşlarına gelmiş, 30'lu yaşlarının çok başında işte bir çift bebekleri var. Çocuklarına da yatırım yapmak istiyorlar. Çocukları işte 18 yaşına geldiğinde belki oranın kirasıyla işte ne bileyim okul masrafları ya da cebine harçlığı falan filan düşünebilen daha aşağı yaşta, orta yaş altı, orta yaşa yakın kitle için daha doğru bir yatırım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Hızlı yatırım bölgesi şu an için. Tamam. Biraz daha içlere gidelim. Huayi'yi diyelim. Huayi güzel bir bölge. Villalar bölgesinin en güzeli hatta. Hatta Asya Ekonomik Koridoru'nun devamında yeni bir yol daha yapılıyor. Huayi değerlenen bir bölge. Ama Huayi tabii villalar bölgesi olduğu için villa satın alma konusuna da çok fazla girmeyeceğimiz için şu anda Kiralık düşünenler için iyi bir seçenek olabilir. kiralık düşünenler için Villa. gayet güzel bir seçenek. Satın alma kısmında villanın nasıl satın alındığını, prosedürün ne olduğunu öğrenip riskleri var mı, ne gibi riskleri varsa yoksa her şey günlük listanlık mı? Bu bilgilere hakim olduktan sonra yatırımcının hepsini bir tarafa koyup artıları eksileri değerlendirip satın alabileceği ya da hayır satın almayacağım ben kiralayıp burada yaşayacağım diyeceği bir yer. Huayi'ye ama yatırım açısından kiralama yaptıysa bir yatırım getirisi tabii kiracıya yok yani satın alıyorsa evet. O zaman son bölgeye geliyorum. Evet. O da bizim de bulunduğumuz bölge Mapraçan. Mapraçan çok güzel bir bölge. Mapraçan yine villalar bölgesi. Villalar bölgesinin en tatlılarından Huayi'ye göre çok daha gelişmiş. Fiyat Oturmuş. olarak daha tabii Huayi'nin öncesinde daha hızlı gelişmiş bir bölge. Burada Huayi'ye göre daha büyük villalar var. Daha büyük bahçeli villalar var. Zaten golf kulüp de bu bölgede olduğu için hoş Huayi'ye de çok yakın golf kulüp. Yani çok uzak bir bölgemiş gibi söylemeyeyim. Göl Mapraçan Gölü etrafında işte bisiklet parkurları, yürüyüş parkurları,
Yine restoranlar, kafelerin olduğu güzel tatlı bir yer. Sen Sakaryalısın, Sapanca Gölü'nün etrafı. Evet. Belki Kırkpınar, belki o Sapanca, yüzden sen oraları. seviyorsun burayı. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada yani şu an aslında hem bölgeleri konuştuk, diğer konulardan da bahsettik. Bu akışı en azından getiri konusunda da bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünerek bu soruyu buraya yerleştirmiştim. Tamam. Kondo tipi ve bölgenin getiriye etkisi ve şu an getiri amaçlı birçok kişi aslında lokasyonları ve lokasyonlardaki şu bina mı olsun, bu bölge mi olsun, Evet. neresi olsun diye bir süreci var. Ama yatırımcı açısından bunu biraz daha bir genel çıtaya koyalım. Getiri konusunda hangi bölge, hangi bina tipi ve ne şekilde bir gelir elde etmesi gerekir yatırımcının? Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Şöyle kısa bir cevap vereyim buna. Az önce de söylediklerinle bağlantılı olsun. Ben bölge olarak 2 tane favori bölgem var. Villalar bölgesini bunun tamamen dışında tutuyorum. Villa gerçekten ayrı bir konu. Çok ayrı bir konu. Kesinlikle. Çok ayrı üzerine konuşulması, tartışılması gereken, yatırımcıya al ya da alma ya da alırsan şunlar olur denilmesi gereken bir konu ve ciddi bir konu olduğu için kondo olarak bunu söylediğimde ben yine aynı şeyi söylüyorum. Kondo bölgesi benim favori yerlerim. 1. Jomtien, 2. Asya Ekonomik Koridoru üzerindeki yeni yapılan projeler. Benim yatırımım bu yönde olur. Kira getirisi elde etmek istiyorsak burada satın alacağımız daireler stüdyo ya da 1+1. Evet, 2+1. 2+1'lerde de evet yine kiralanması tabii kiralanmaz diye bir şey yok. Uzun Yani dönem. 22+1 de alsanız kiralarsınız o ayrı ama hızlı kira vereceğim. Kiraya vereceğim. Sezon düşüktür işte kiracı zordur dediğimde işte atıyorum 2-3 bin lira altına verdiğimde ben bunu verebileceğim daireler düşünmek her zaman burada daha mantıklı. Bu da şu kapıya çıkıyor. Stüdyo ya da 1+1 daire. Çok yüksek kira getirili olanlar değil ama. Yani maksimum burada böyle 15'lere kadar olan kira getirisi olan kondoları toplayıp sepete atmakta fayda var. Şimdi sosyal hayattan da bahsetmek istiyorum. Sosyal hayatın kişiye göre bu da değişecek bir şey. Kimi golf oynar, kimi atıyorum gider boks makinesine yumruk atar. Kimi gider yemek X yerde yer, kimi çok top bir restoranda yemeği ister vesaire. Ancak herkesin cebinde belli bir bütçe var ve buna göre harcama yapıyor. Hatta buraya gelirken de kimi planlıyor, kimi planlamıyor. Pattaya'da bu bir yıl içerisinde bir aslında değerlendirme videosu da olduğu için bunu soruyorum. Bir fiyat artışı ya da buraya gelen turistin kitlenin değişimiyle alakalı gözlemlediğin herhangi bir şey var mı? Tabii yani genel konuşulan konu şöyle. Pattaya'da demeyeyim, Tayland özelinde konuşayım. Tayland pahalı gibi bir konu. Çok fazla video da var bununla Aslında bu alakalı. söylediğiniz sorduğunuz çıkıyor. soru buraya çıkacak diye düşündüğüm için bunu cevaplıyorum. Sorularını da önceden görmediğim için hazır da değilim. Hazır Evet. olmama da gerek yok bence. Ama Çünkü ekran bir burada sohbet- görüyorsun arada geliyor. Görmüyorum çünkü gözüm uzağı Süper görmüyor. o Sonra zaman. yakını da çok görmüyor yaklaştırsan. Orada çok bakıyorum oraya sadece öyle göremiyorum. Tayland pahalı. Tayland pahalı mı? Tayland neye göre pahalı? Kime göre pahalı? Nereyle mukayese ettiğinize göre pahalı? Bugün Amerika'da sokak satıcısında su $3. Evet. Yani burada markette sokak satıcısında market demeyelim madem sokak satıcısında $3 Amerika'da su. Burada sokak satıcısında su 7 baht. hadi 10 baht. 10 baht. 10 diyelim. baht. Evet. Yani 10 baht kaç dolar yapıyor? Dolar yapmıyor. Yani. Sent Dolayısıyla yapıyor. şimdi Amerika ile şimdi bana diyecek ki senin izleyicilerin ya sen de Amerika Su ile karşılaştırılması mı mukayese yapılır ya da? tamam o zaman Vietnam'la mukayese edelim. Şimdi burada da şöyle Vietnam daha ucuz. Peki Vietnam daha ucuz doğru. Daha ucuz Tayland'da. Ama bundan 20 sene önce 10 sene önce de Tayland başka bir yerden daha ucuzdu. Evet, bunun sonu yok. Şimdi bunun sonu yok. Neye göre? Yani bir kere zaten tatil yaparken, yaşarken en ucuzunu arıyoruz. Hani ben en ucuzu aramaktan ziyade ne kadar güvenliyim, insanlar ne kadar güzel, burada işte iklim nasıl, işte istediğim sebzeye, meyveye, ete, süte, çorbaya nasıl ulaşıyorum, hangi fiyatlarda ulaşıyorum, kendi ülkemde nasıl ulaşıyordum. Hani bir de Bunu bunu bence mukayese etmek lazım. En iyi karşılaştırma bu bence. Türk Böyle olduğumuz için mukayeseler Türkiye ile yapmak karşılaştırmak lazım. Şimdi Tayland pahalı mı? Tayland bence pahalı değil. Bu ben çok zenginim pahalı değil. Tayland iklimiyle, burada ulaştıklarınla, güvenliğiyle, insanlarıyla bence çok ucuz.
Fazlasıyla Kesinlikle. ucuz. Yani hep diyorum ya, burası Truman Show gibi. Bence fazlasıyla ucuz. Yani pahalı demek bence doğru değil. Yani bu kadar imkana sahip olup da pahalı demek çok güzel değil. Yani bu şey gibi işte. Yani tişört tezgahta mı, tişört Prada'da, Versace'de mi yani? Araba Evet. işte atıyorum Renault mu, araba Ferrari mi, Maserati mi? Yani hani ne bekliyorsun? Yani kategori aslında atıyorum yemek Türkiye'de mi ucuz, Tayland'da mı? Tayland'da Ne yiyorsun? ucuz. Tamam ama hangi yemeği yiyorsun? Onu da karşılaştırdığında yine ucuz. Her türlü. Ev Her orada türlü mı ucuz. ucuz, burada mı ucuz? Nasıl bir ev? Hangi lokasyonda? Nerede? Neler sunuyor? Burak çok ucuz. Yani bak şöyle söyleyeyim. Bence ben Tayland'ın gerçekten hani tam olarak anlamadığını düşünüyorum. Yani bugün dünyanın neresinde okyanusun dibinde okyanusu gören, yani şöyle böyle kapı şey nedir, dürbün, kapı dürbününden ya da anahtar deliğinden bile okyanus görecek olan bir yer dünyanın neresinde 1,5 milyon Thai baht fiyatla 2 milyon TL diyelim. Hadi dolara çevirelim ya, 50-60 bin doları dünyanın neresinde bir daire alabilirsin? Hani dolayısıyla bana Tayland pahalı. Türkiye'de bu fiyata ev var zaten işte bilmem kaç metrekare deyince birisi, ben çok ciddiye almıyorum bunu. Ben ciddiye almıyorum. Tayland pahalı falan değil. Tayland kıymetini bilene çok ucuz. Kıymetini bilmeyen, anlamayana da bir şey diyemiyorum artık. Ne düşünüyorsa düşünebilir. Süper. Bu arada bu gelişmelerle birlikte Tayland aslında sadece yazlık değil. Burada bizim gibi hem işini yapan, işte ailesiyle buraya gelip çocuğunu okula gönderen çok fazla aile var. Çok. Bu sebeple aslında tüm bu konuştuklarımız hem yatırımcıları hem de burada yaşamayı düşünenleri ilgilendiriyor. Burada yaşamayı düşünenler için öne çıkan olanakları bir de senden duymak isteriz. Burada yaşamayı düşünenler adına. Yani az önce saydığım tüm özellikler bence burayı tercih etmek için sebep. Ben niye tercih ediyorum? Onu söyleyeyim. Birincisi hep yaz. Muhteşem. Evet, hava engeli yok. Çok güzel. Kış Hava gibi, hep yazsa, kar, fırtına gibi. evet, işte senin bot almak, mont almak, kazak almak, eldiven, şapka, bere, atkı gibi uğraşların ve masrafların da yok demek. İşte hop, bir tane sebep sana söyleyeyim mesela. Bu bir sebep. Evet. Atıyorum 5 tane tişörtün, 5 tane şortun var, 2 çift ayakkabın var, 2 çift terliğin var. Gayet burada hayatını devam ettirebilirsin. Bunun için de kocaman gardıroba da ihtiyacın yok. Bak yine bir tane daha maliyetten kurtardık. Tayland pahalı mı dedi, işte Bir de ucuz metrekare değil. avantajı da sağladım Metrekare, odaya. evet ya, mesela şey diyorlar, 25 metrekare ev mi olur kardeşim? Ya 25 metrekare ev olmaz. Şöyle olmaz ama, yani sen soğuk iklim bir ülkede yaşıyorsan montların, atkıların, kabanların, berelerin, bilmem nelerin, onun bunun her şeyin, yorganların, battaniyelerin, hatta doğalgaz çok geliyor, masraf tasarruf edeyim, kısayım deyip bir de üstüme battaniye atıp bir de altıma elektrikli bir şeyler koyacağım diyorsan tabii yetmez. Ama burada öyle bir şey yok ki. Burada 2 parça tişört katlasan şu kadar, yani dolap bile şu kadar bir dolaba sığıyor zaten. Yani şifonyere koysan olur. Dolayısıyla yetiyor yani, yeter. Kesinlikle. Bir de bu da yani düşünceyle alakalı ya, bir de işin psikolojik kısmı var. Yani 25 metrekare ev olur mu dediğimiz ev tanımı herkese göre değişebilir. Huzurlu, mutlu, keyifli, kendini güvende hissettiğin her yer ev olabilir. Senin 500 metrekare kapalı alan bir ev, villan ya da malikanen de olabilir. Ama huzurun yoksa, farklı sosyal engeller, farklı konularda baskılar hissediyorsan yine bir anlamı Ya olmayacak. tabii şimdi o konulara girersek o çok derin konular olur. O da senin kanalının konsepti değişir. Değil, çıkıyoruz Ben o oradan. konulara çok Girdik, hemen girmeyeyim. çıkıyoruz diyelim. Yani o konulara hiç girmek istemiyorum. O konulara girersek gireceğimiz o kadar çok şey var ki belki 3 saat 5 saat burada konuşurum. Dolayısıyla onları konuşmayayım. Ama yani onun dışında şimdi güzel tarafı niye burada yaşanır? Güzel şeylerden konuşalım. Şu an diğer taraf çok can sıkıcı ve Tamam. çok üzücü. Direkt değiştiriyorum o zaman bu konuyu. Bir niye şey burada? söyleyecek miyiz? Okay. Evet, sordun, devamlı Tamam, anlatayım tabii, işte. lütfen. Niye burada yaşasın? Yani Tayland güzel. Mis gibi kokulu karpuzlara, ananaslara, elmalara, onlara bunlara ulaşacağın yer. Güvenli. Gecenin herhangi bir saati kadın başına, bunu da daha önce de söyledim yani defalarca, dışarı çıkarsan sana bir şey olmaz. Sana hiçbir şey olmaz burada. Yani çok oluyorsa da artık yani o da biraz hani dikkatli gideceksin. Olursa da genelde yabancıdan falan oluyor yani.
Güzel, ucuz, evler güzel, ısınma derdin yok, soğuma derdin var. Tamam, onu da artık göze alacaksın. Ne yapalım yani? Hani ucuza yaşıyorsun, güzel yaşıyorsun, güvenli yaşıyorsun, keyiflisin. Ülkenin dilini bilmiyorsun, siyasetinden haberin yok, başın ağrımıyor. Canın sıkılmıyor. Etkinlik, organizasyon bol. Ülkenin ekonomisi seni ne kadar etkileyebilir? Ya sen Tayland'ın dediği gibi faranksın ya, seni ne kadar etkileyebilir yani, işte o kadar etkileyebilir. Dolayısıyla yine umrunda değil. Yani ne olmuş işte devlette, siyasette ne olmuş, bilmem nerede ne olmuş, orada kayyum mu var, orada bilmem ne var, böyle dertlerin yok. Anlamıyorsun ki dilini. Kafa rahat. O bile bence büyük konfor yani. Tayland için demeyeyim, dilini bilmediğin herhangi bir ülkeye git. İngilizce biliyorsan orada yine anlayacaksın. Dolayısıyla güzel işte, konforlu. Araba alsan Türkiye'dekinin 1/3 fiyatını alıyorsun. Başka ülkede gene o fiyatı alıyorsun. O yüzden Türkiye örneğini verdim. Güzel ya, yani mis gibi ülke işte, ne güzel. Gelip keyifli, huzurlu, insanları burada rahatsız etmeden, elimizdeki Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu immigration memurlarında sorunlu hale getirmeden, çalışma iznin yoksa çalışmaya çalışmadan, eğer buraya turist olarak geldiysen, turist olarak insanlar saygılı. İnsanlar sadece saygılı. Evet. Konu bak, senin sorundan başka bir yere gitti. Buraya geldim ama burada insanlar saygılı. Buradaki insanları tanımlarken Tayland çok güzel ya, insanlar el pençe divan duruyor diye tanımlamak çok yanlış. İnsanlar el pençe divan durmuyor. Yani bu nasıl bir tanımlamaysa, birinin size öyle duruyor olması sizi çok tatmin ediyorsa bu başka bir duygunuz zaten. İnsanlara insan olduğu için saygılı. değer veriyor. Evet. Bu keşke bütün dünya böyle olsa. O zaman işte herkes birbirine güzel davranır, sorunlar da olmaz. Burada insanlar saygılı, sen de saygılı davranacaksın. Dünyanın her yerinde saygılı olmak zorundasın, buraya da özel değil. Yani insan olmak onu gerektirir. Dolayısıyla güzel yaşayacaksın, kaçak çalışmayacaksın. Pasaportunu lekelemeyeceksin ki sen buradan çıktıktan sonra ben çıktım artık gerisi tufan demeyeceksin. Diğer Türkler de buraya gelirken kapıda güzel karşılanabilecek. Bunları düşünerek hareket edeceksin. Burada yasa dışı işlere bulaşmayacaksın. İşte burada YouTube kanallarından insanlara çıkıp bana 3.000 lira atın, size bilmem işte şurada yatırım tavsiyesi yapayım, 5.000 lira gönderin, bilmem ne yapayım. İşte efendim ben vize işlerini Facebook gruplardan, ben vize işi yaparım size, benim arkadaş tanıdığım var, kiralık ev bulurum, bilmem kim var. Ev kiralayıp burada sonra başkasına alt kiralamalara bilmem nelere girmeyeceksiniz. Girmemek lazım. Girmeyin de, güzel bir şey değil. Yani bunlar hoş şeyler değil. Çok kötü leke bırakıyorlar arkada. Evet abi, ben burada yaşıyorum. Ben burada şirketimi kurmuşum. Ben burada hayatımı devam ettiriyorum. Benim gibi insanlar adına, ben diye tanımlıyorum bunu. Ben olduğum için değil. Benim gibi yaşayan insanlar varken burada vergimizi ödüyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ben burada devlet dairelerinde güzel farangım, güzel karşılanıyorum. İşlerim güzel yürüyor. Çünkü her şeyi legal bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Sen orada gidip YouTube kanallarından oradan buradan insanları dolandırıyorsun. Dolandırıyorsun ya. Ya bana para gönderin diyorsun. Ben size ev tavsiyesi. Ya sen yapamazsın. Sen kimsin? Sen nasıl böyle şeyler yapabilirsin? Sen dolandıramazsın insanları. Ve işin acısı ne biliyor musun? İnsanlar inanıyorlar. Zaten ben de onu söyleyecektim. Yani kimin ne yaptığından çok yapılan davranışa nasıl bir geri dönüş olacak ve bunun sonuçları kimlere etkileyecek? Beni Hepimizi etkileyecek. Evet. Hoş bir şey mi? Değil. Hiç güzel Doğru değil. mu? Değil. Ama aile bilinci, meslek bilinci, yaşam bilinci eksikliğinden bu tarz şeyleri görüyoruz, karşılaşıyoruz. Kesinlikle. YouTube'da bunun için güzel bir aslında nasıl söyleyeyim, bir anten çanak oluyor. Herkese bunu tutuyor, gösteriyor, paylaşmalarını Tutuyor. Yani yazık, insanların paralarını almaya çalışıyorsunuz, alamazsınız. Burada şirketiniz yoksa YouTube'dan oradan buradan ne bir ev tanıtımı yapabilirsiniz, work permitiniz yoksa ne gidip bir restoran tanıtımı yapabilirsiniz. Normalde bunların hiçbirini yapamıyorsunuz ama kimse bir şey söylemiyor. Evet. Tamam, bari yap. Hani buna da okey, yap. Hiç problem yok ama insanlardan bana ulaş. Ben seni oraya ulaştırayım, oradan oraya ulaştırayım, oradan 3.000 lira, 5.000 lira paralar alayım. Yok ben ucuz ev buldum, bana gönderin 3.000 lira, hesabıma gönderin, bilmem neye, göndermezseniz size bilgi de vermemler. Ya deli misiniz siz ya? Ya delirdiniz mi yani? İnsanlar size ne için para versin burada? Neden versin? Bunları saçmalık ama insanlar da altına yazıyorlar falan. Vereyim diyorlar, çok üzücü yani. Hani bunlar çok güzel değil, hiç güzel şeyler değil. Dolayısıyla pasaportu onu bunu burada lekelemenin bir manası yok. Biz yurt dışında olduğumuz için misafir sahada olduğumuzu düşünelim.
Burada çıkarttığın her bir haşerelik, yaptığın her bir problem, iyi adam olmaman, iyi insan olmaman bize bir Evet. şekilde yol, su, köprü olarak geri dönüş yolu olacak. Evet, hiç güzel Görmek değil. Geri dönmemesi için ne yapılır? Ben çok açık söyleyeyim. Böyle şeyler yapan birini görürsem ben şikayet ederim. Ben çok net şikayet ederim. Hiç acımam. Birinin burada yok işte sana ev bulurum, yok sana araba alırım, yok işte şurada iş yeri var, yok bilmem nerede ucuz ev var falan filan yaparsa, çünkü onların 1, 2, 3, 5 bakacak, birisi yapabiliyor, öteki diyecek ben de yapayım, o diyecek Öyle ben olur. de yapayım. Hep öyle Bana olur. zarar vereceksiniz. Bana zarar veremez. Ben de değil, yine ben ve benim gibi olan insanlardan kesinlikle. bahsediyorum. Zarar veremezsiniz. Zarar vermemeniz için bugün ben görürsem ben şikayet ederim. Anında immigration'a giderim, şikayet ederim. Polisi görürsem polise tutanak tuturum. Hemen yaparım. Hiç acıyacağım bir şey yok. Hiç üzülemem. Kimse kusura bakmasın. Sen görürsen sen et, diğeri görürse de diğeri etsin. Bu kadar basit. Çünkü bu yapılanlar yarın bana yolsu elektrik olarak geri dönecek. Ben burada bir yaşam sürüyorum. Kimsenin kimseye bu şekilde davranmasını istemem. Bu bir. İkincisi, sokakta Tayland aldım. Bak yatırımdan nereye geldik? Senin kanalı. Ben dedim sana Melek Komik alma kanalı diye. İnsanlar... Ama bu da hayatın gerçekleri. Bir şey Bu bak, hiç güzel şeyler değil. İnsanların ya YouTube yapın arkadaş, kim size yapmayın diyor. Yani ne haddime benim. Ben senin Tabii canım, yapmayı herkesin zaten kendi diyemem. Böyle bir şey değil. Ama bunları yapmayın. Bir, YouTube üzerinden 3-5 tane takipçinizle satın alınmış like'larla, yok satın alınmış takipçilerle çok güvenilirmiş gibi gösterip milletin parasını almaya çalışmayın abicim. Kimsenin parasını alamazsınız. Öyle bir dünya yok. Hiçbir yerde alınamaz. Böyle bir şey yok. Kendi kazanacaksın, kendin çalışacaksın, kendi paranı kazanacaksın. Bugün bunu yapan yarın sokakta çantasını da çalar. Hiçbir farkı yok benim gözümde. Hırsız hırsızdır. Bu bir hırsızlık. Diğer taraftan buraya gelip insanların, halkının gözüne, kadınların arkasından kameranızı dikip yolda yürüyen kadını, onu bunu bilmem neyi çekip kanallarınıza atıp bir de o kadınların arkasına, ya kadının kocası mı, çoluğu mu var, çocuğu mu var, kadın bir yerde hemşireydi, çalışıyor muydu, doktordu, bilmem ne mi, avukat mı, atıyorum garson mu, hiçbir şey bilmeden her gördüğün kadını sokakta, sen şortlu kadını gördü, her gördüğünüz şortlu kadını çekip de arkasından bir de videolarla o kanallarınıza atmayın arkadaşlar. Burada bu nereye gidecek iş? Tayland hükümetinin şöyle bir mantığı var. Rahat, serbest. Sıkıntı yok. Ancak rahat ve serbest bıraktığı herhangi bir konuda suistimal olduğu anda harekete geçiyorlar. iş hemen değişiyor. Yani hakkı size veriyor, suistimal edersen anında kökünden geri alıveriyor. O hakkı sen suistimal ettiğin için senin yüzünden o hak benim işime yarayan bir haktı, benim de elimden gitti. Dolayısıyla düzgün davranmakta fayda var. Yani burası öyle çok yasaları hani öyle yakalandığınız anda çok kolay öğlen atıyor. Orada rüşvet geçiyor, burada bilmem ne ya. O polise düşüp o hapse girerseniz orada rüşvet falan da geçmiyor yani. İşler orada çok değişiyor. Hiç güzel yerler değil tercih edeceğiniz yani. Bir de yetmiyor, insanların yüzüne gözüne kameraları getirip burnunun dibine sokuyorsun. Olmuyor, gizliden çekiyorsun. Çok ayıp ya. Bu bence suç olmalı. Bence Neyse. direkt geçelim bunu. Hadi yatırım. Şu acil geçiş butonuna basıyorum şu an. Bu arada tüm bu konularla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde çıkmış, birçok kanalda da haberini gördüğümüz 60 günlük turist vizesi sürecinin 30 güne indirilmesiyle ilgili bir haber var. Bu konuyla alakalı aslında önceki tüm konuştuklarımızla da bağlantılı, bunun niye düştüğü vesaire çok açık ortada, ama sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Güzel değerlendiriyorum. Bence bir mahsuru yok. Çünkü zaten burada kalan turist sayısı devlet bu. Devlet bunun araştırmasını vesairesini yapmıştır yani. Hani bunun üzerine benim bireysel yorumum ya da buraya gelen turistin bireysel yorumu çok bir şey ifade etmez. Kesinlikle. Dolayısıyla diyor ki pandemi öncesindeki kaliteli turiste ben ulaşmak istiyorum. 60 gün, 30 güne çekiyorum. Çünkü zaten buraya gelen turistler 60 gün kalmıyor, 30 gün de kalmıyor. Belli bir hesaplaması var. İşte 9 gün, 15 gün vesaire gibi rakamlar veriyorlar. Ortalama 15 gün diyelim daha uzaktan gelenler için.
Dolayısıyla bu süre içerisinde kalıyor. Devlet de bunun zaten herhalde araştırmasını yapmıştır. Yani hani bizim söyleyeceğimiz bir konu Tabii da kaç değil. kişi girdi, ne kadar kaldı? Ne Çok kadar? basit bir hesap. Tabii çok basit hesap. Yani bunu şunu yapıyor işte, atıyorum girişte 60 gün veriyor. İçeride 30 gün uzatıyor. 90 gün kalıyor. Çıkıyor bir yere 1-2 gün kalıyor. Tekrar bir daha geliyor 60 gün alıyor. Bir daha 30 gün uzatıyor. Bunu görmüyor mu sistemde? Görüyor zaten. Diyor ki tamam, sürekli bir gir çıklarla burada kalınıyor. Gelir belgelemiyor. Zaten gelir belgeleyecek olsa, çalışıyorsa eğer, uzaktan çalışan ve uzun kalan biri ise DTV vizesine başvururdu. Şirkete evraklarını falan her şeyini verirdi. Böyle bir şey yok. Sürekli gir çıklar yaparak burada kalıyorsa ya illegal bir şeyler yapıyor, ya işte kaçak çalışıyor, ya başka bir sürü şey yapabilir yani, hani insan Tabii yapmak sadece istedikten giriş sonra. süreci ne kadar, kaç gün kaldığının ötesinde bir de polis verileri var. Yakalanan suçluların yüzde kaçı turist vizesiyle burada bulunuyor. Dolayısıyla Çoğunluğu burada öyle bulunuyor. sonuca ulaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla 30 güne çekeceğim demiş. Çeksin. Bence bir mahsuru yok yani. Turist sayısını azaltacak bir konu değil bu. Tabii zaten vize de bunun için var. Tabii. Yani buraya gelen yabancıları kategorize etmek. Atıyorum ne kadar education, eğitim vizesiyle gelmiş, ne kadar DTV'li, ne kadar business vizeli, ne kadar emeklim var gibi şeyleri aslında bu şekilde organize tabii, ediyor ve verelim de. buraya yönlendirmek istiyor doğru yöntemli kişilerin kalmasına. Aynen öyle. Dolayısıyla hani benim için bu karar, yani hiç kötü bir tarafı yok bence. Tamam, o Gayet de zaman normal, bu makul. kararı şu karşılaştırmasını yapalım. Senin yorumunu alalım isterim. Toplam turistin burada kalacağı gün sayısının 30 güne azalmasının yatırımcı için bir etkisi olur mu? Yatırımcı için bir etkisi olur. Şöyle olur. Tayland hükümetinin de söylediği gibi, eğer daha kaliteli turist hedefliyorsa, daha kaliteli turisti de, bunu yarın daha kaliteli turisti getirmeyecek. Bunlar tabii ki yani hani bir zamandır. Zaman bir alacaktır, hesaplamadır. 10 senede değil ama bu zaman, yani atıyorum bir sezondur. İkinci sezonda zaten onu yakaladığında, o turist geldiğinde de yatırımcıya etkisi ne olur? Konut fiyatları açısından tabii ki yükseliş başlar. Ama hangi konut fiyatları için yükseliş başlar? Şimdi buradaki o standart, işte bir uyduruktan bir koltuk koymuş, bir tane masa, bir televizyon koydukları o kaliteli dediği turist istiyor ya Tayland. Kaliteli turiste hitap etmeyecek evler tabii ki boş kalacak. Tercih Dolayısıyla edilmez. ne olacak? Onlar da yenilemeye çalışacaklar ya da çalışmayacak, öyle 3 kuruşa 5 kuruşa vermeye çalışacak. O da kaliteli turist gelecekse ucuz turisti bulursa verecek. Ne faydası olacak? Evet, gayrimenkullerin fiyatları tabii ki artacak. Kiralamaları tabii ki artacak. Çünkü şöyle bakacak yatırımcı da. Diyecek ki madem Tayland'a kaliteli turist geliyor, o zaman benim evim daha kaliteli. Benim evimin fiyatı biraz daha artmalı. Ben kaliteli turist için ne yapabilirim? Bu otelleri de harekete geçirecek. Hostelleri de harekete geçirecek. Atıyorum işte Grab Bolt şoförünü de harekete geçirecek. Tezgahta yemek satanı da harekete geçirecek, restoranda satanı da harekete geçirecek. Dolayısıyla kaliteli turiste hizmet etmek istiyorsa, çekmek istediği kaliteli turistse, bunun her şeye etkisi pozitif yönde olur. Negatif yönde olacak hiçbir şey yok. Yani negatif yönde olur, turist gelmez falan konusu var yani. Bunu söyleyenler bence hayatla alakalı hiçbir bilgisi olmadan söylediklerini düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle turiste etkisi olmayacak. Yani 100 tane, atıyorum 10 gün içerisinde 10.000 Taybat harcayan turist mi? 10 tane 10 gün içerisinde 100.000 Taybat harcayan turist mi? Risk daha az, konforlu alanlar daha fazla, kalite daha yüksek. Ülkeye girişinin arasında hiçbir fark yok. Yani dolayısıyla hani sürüm yapmayı bıraktı ülke. Ülke sürüm yapıyordu. Evet. Tam olarak sürüm yapıyordu. Bu da turizm. ticarette Şu an bir sürümü tercihtir bıraktı. ve bu konuyla alakalı da çok fazla ben farklı bloglarda, forum sitelerinde tartışmaları görüyorum. Mesela bir taraf şunu savunuyor, diyor ki eğer turist burada 60 gün kalanların potansiyel işte markette, sokakta satış yapan kişilere, işte belli hostellere kazandırdığı bir gelir vardı. Buradan da halk bir gelir elde ediyordu. Bunu yaparak bunun önünü kestiğini söyleyen, bu düşüncede olan bir grup var mesela. Ama Ona nasıl cevap verirsin? Ya o devletin ve devletle halkının problemi. Yani Bu bir süreçten bu arada problemse bizim bunu ülkemiz de devlet geçti düşünür zamanında. yani bunu. Birçok ülke geçti bu süreçten. Tabii şimdi bunu 30 gün turist vizesine bozulmuş olan turist bunu düşünmesin bence. Bunu gayet devlet düşünür. Devlet düşünüyordur bunu ki devlet olmuş. Yani devlet düşünür ki o halk o devlette yaşıyor. Yani bunu onlar daha iyi hesap eder. Bence bizim çok aklımızın hesap edecek konular olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsa benim ülkem olurdu. Ya da işte 30 güne düşmesini eleştiren turistin kendine ait bir ülkesi olurdu. Olmadığına göre, ülkenin burada başka sahipleri olduğuna göre, kararı da onlar vereceğine Bir de göre. şu değil, Tayland'da hiçbir şekilde yabancı 30 günden fazla kalamaz diye bir durum Yok, söz bizden konusu yok. al, Tek kal yaptığı diyor. şey yönlendirme. Diyor ki
bu kadar sürede burada vakit geçirmek istiyorsan o zaman uygun vizeyi tercih et diyor. Bence de hiç problem yok. Hayır yani. Kalacak kişi de- yine kalacaktır. Evet Burak, bir de ayrıca niye bozuluyoruz? Hani ben bunu Türk için Bu bir söylemiyorum. Ben bunu ihanet bozulan, gibi bir şey. evet, Etki. bozulan bütün turistler için söylüyorum. Neden bozuluyoruz? Ülke adamın ülkesi. İster vizeyle alır, ister vizesiz alır, isterse hiç almaz. Hani sen niye bozuluyorsun? Sen onun halkının sokak tezgahında işinin düşeceğini sen niye düşünüyorsun? Sana bir faydası var ki demek düşünüyorsun. İşte konuyla Sana yoksa alakalı faydası. pozitif Niye bir düşünesin? etki oluşturmak için yani evet. Yani bilmiyorum, bana şey gelmiyor bunlar ya. Bütün dünya ülkeleri herkes vizeyle alırken burası vizesiz, vizeyi vermiş 60 gün, bir de içeride o 30 gün 30 gün uzatmış. 90 Bir de bir olmuş. daha çık gel Evet. demiş, bir daha 90, 180 gün el alemin adamının ülkesinde hiçbir şeysiz 5 kuruşsuz kalacaksın. Ya 5 kuruşsuz kalacaksından kastım vize parası, o bu bilmem ne ödemeyeceğim. 1900 baht sadece uzatma. Buradan çıktın girdin bilmem ne. Ya diyorum ya, hani bu kadar bilgiye sahip olsaydım 30 güne düşürürse şöyle böyle yorumunu yapabilecek biri ben değilim. Öyle olsa ülke benim olurdu ya da herhangi bir ülkenin sahibi ben olurdum. O zaman da istediğim gibi oynayabilirdim yani. Böyle bir durum yok. Dolayısıyla adam benden iyi bilir yani bunu. Her Süper. ülke başkanı için söylüyorum, hepsi iyi bilir. Yine konuyla bağımlı olarak Hı hı. hem gelen buraya turistlerin karar vermesine ve uygunluk vakitlerine göre değişen bir süreç ve buradan en iyi şekilde faydalanmak Hı. isteyen turistlerin hem de yatırımcı açısından doğru sezon konusu var. Yani yağış var, işte tatil yapamaz mıyız soru algıları var turistler Evet. için. Yatırımcı için de ya geldiğimde avantajlı fiyatlar, opsiyonları, seçenekleri daha iyi yakalayabilelim. Doğru sezon tanımı senin için nedir? Şimdi şöyle, yatırımcı alım yapacaksa doğru sezon tanımı turist tarafının söylediği düşük sezon tabii Evet. ki. Yüksek sezon tarafında fiyatlar düşük sezonda atıyorum 1 ise yüksek sezonda 5 olmuyor. Olmuyor. Konumuz o değil. Konumuz şu oluyor. Yüksek sezonda o satıştaki evler kiraya veriliyor. İçinde kiracısı oluyor. Sahibi diyor ki zaten kira getirim var. Yüksek sezonda da daha yüksek rakamdan vermişim evimi kiraya. Düşük sezondaki gibi daha düşükten değil. Dolayısıyla satılırsa istediğim fiyata satılır. Satılmazsa ben kiramı alırım. Bir sonraki sene veririm diyor. Bence gayet mantıklı. Dolayısıyla alım yapacaksanız evet düşük sezon dediğimiz döneme alım yapacaksınız. Yüksek sezona yaklaşırken evinizi kiraya vereceksiniz. Yüksek sezonda daha yüksek kiralama yaptığınız için daha yüksek gelir elde edeceksiniz. Dolayısıyla evinizin ROI'sine katkısı olacak. Ama burada düşük sezon, yüksek sezon tanımı da hani bana biraz şey geliyor. O da farklı bir konu. Hani düşük sezon, evet şu an düşük sezon. Yani şu an sezon gerçekten bu arada şu ana kadar gördüğüm sezonlar arasında bu dönem için en düşük sezon. Evet. Ama bunun da belli başlı sebepleri var. Yani işte Orta Doğu'da Amerika'nın gerçekleşen. orada yine kendi kafasına göre bir işler çevirmesi var bu tarafta. Şimdi diyeceksin ki Orta Doğu'nun burayla ne alakası var ya? Ya buranın Orta Doğu'yla çok alakası var. Çünkü yine bir konuya daha geliyoruz. Tasarruflu bir şekilde daha ekonomik buraya gelmek isteyen Bir şekilde tüm oralardan turist geçiyor. aktarmalı geliyor ve aktarması işte o Orta Doğu üzerinden. Buraya Orta Doğu'daki mevzu olduğunda buradan dönmek isteyen insanların aktarmalıyla dönemeyip direkt uçuş olduğunda 200 binler, 150 binler baht anlamında O konuşuyorum. dönem çok artmış. Hava yolu fiyatları vardı. Dolayısıyla buraya geldiğinde insanlar böyle bir şeyde hani kalırsam ne olur, dönemez miyim endişesiyle şu dönem daha düşük oldu bu sene. Kesinlikle. Bu sene düşük Bence oldu. de bunun çok büyük etken Yani ben olduğunu burada düşünüyorum. hiçbir zaman bu tarihlerde bu kadar düşük olduğunu hiç görmedim. Ama yine çok ilginç bir şekilde Nisan ayı ki bu olaylar olduğunda Aha. yine aktifti. Mesela Songkran'da felaket büyük bir kalabalık gördük. Sokaklar doluydu felaket. Var tabii ki var yani. Çünkü işte Tayland genelinden gelen var, yaşayan turist var. Yani dışarıya çıktı. Herkes aynı anda dışarıya çıktı. Dolayısıyla evet o Kalabalık kalabalığı oldu. gördük. Yani bu kalabalığı nasıl tanımlarız? İşte otellerden tanımlayabiliriz. İşte elimizdeki evlerin kiralama hızından tanımlayabiliriz. Dolayısıyla hani ben o taraftaki Tabii verilere ki. baktığım zaman sokakta insan yok mu? Yine var. Restoranlar, kafeler iş yapmıyor mu? Evet yine yapıyor. Ama konut, otel, konaklama anlamında tabii ki şu an düşük. İlk defa bu sene bu kadar düşük. Benim gördüğüm bu. Yani ama dediğim gibi Orta Doğu mevzusuyla alakalı bir etkisi oldu. Onun dışında ben burayı çok sezonluk bir yer görmüyorum. Özellikle Pattaya 12 ay turist olan bir yer. Süper. Bir de Tayland'da evler çok ucuz. En ucuz ev oradadır gibi. Bu konudan aslında
önceki konuştuğumuz konularda ortalama bahsettik ama hani Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyat avantajı burada yatırım yapmak için, çünkü Tay Bahtı'nın da her geçen gün artışı buradaki fiyatları da ister istemez etkiliyor. Yani 1,5 milyon Tay Baht karşılığında 1,6-1,7 milyon TL'ler verirken şu an aslında 2 milyon vermek gerekiyor. 1,5 örnek verdiğim için, örneğimiz 2 katına çıkarsa, 3'e çıkarsa atıyorum bu da 4 olacak. İşte atıyorum 10'a çıkarsa 13'leri 14'leri konuşmaya başlayacağız TL karşılığında. Kaçan bir şey var mı? Şimdi şöyle, Tayland para Hızlı hareket etmek değerli mi? Hızlı hareket etmek her zaman değerli. Ama hızlı hareket ederken doğru hareket ederek hızlı hareket etmek değerli. Yani böyle şuursuzca buldum ben bunu çok ucuz deyip hemen bir tane bir şey almak doğru değil. Doğru yere yatırım yaparak doğru bir paraya vererek yatırım yapmak mantıklı. O anlamda hızlı hareket etmek lazım. Ama ben Tayland ucuz, daha da ucuzunu buldum. Bu paraya Türkiye'de araba yok, hemen gideyim bu eve yatırayım konusu, o çok tartışılır bir konu. Yani hani belli rakamların altındaki yerler evet tartışılabilir bir konu. Bunun yatırımcısı yok mu? Bunun alıcısı yok mu? Tabii ki var. Bunu kiralayacak olan yok mu? Tabii ki var. Ama benim hep söylediğim gibi ortalama makul, güzel bir kira getirisi olacağı, yarın satmak istediğinde kolay satabileceğin yerlerde fiyat ortalaması 1,5 milyon Tay Baht ve üzeri olmalı. Onun altındaki fiyatlarda işler birazcık daha farklı tercihlere dönüyor. Herkes her fiyatı alabilir. 200-300 bin liraya da ev satılıyor. Tabii ki onlar da alınabilir. O evi alıp içinde yaşıyorsanız tamam, hiç problem yok. Bence Ama ben o evi aldım. İşte bu evi 300 bine aldım. 10 sene işte 5 sene sonra bu ev 3 milyon olacak gibi bir hayalle satın alıyorsanız hayır, öyle bir şey olmayacak. Çünkü 10 sene sonra o ev 300 bin liraya aldınız. Bugün 30 yaşındaysa 20 yaşındaysa 10 sene sonra 40-50 yaşında olacak. O öyle olmayacak. Ama o evde yaşıyorsanız çok doğru bir yatırım. Ve imkanlarınız size bu noktada bu evi alabilecek yeterlilikteyse. Kesinlikle çok güzel bir yatırım. Kesinlikle. O zaten o bir yatırım değil. O bir yaşam satın almak oluyor ve yaşam satın almak da bence küçücük bir rakam olmuş oluyor yaşam satın almak için. Bence gayet mantıklı. Onu yapabilir insanlar ama yaşamayacaksa iş değişir yani yatırımcıysa. Yavaş yavaş sona geliyorum artık. Pattaya'da yatırım yapmayı, buraya gelmeyi, burada hayat kurmayı düşünen kişileri ne bekliyor? Ve bu noktada senin onlara tavsiyelerin nelerdir? Nasıl bir yol izlemeliler? Valla girişte 30 gün giriş vize bekliyor şu anda. Bir bu. Onun dışında ilk defa buraya geliyorlarsa pahalı diye tanıtılan ama aslında pahalı olmayan bir Tayland bekliyor. Güvenlik bekliyor, huzur bekliyor, keyif bekliyor, güzel bir iklim bekliyor. Yatırım açısından da bence bayağı güzel yatırım avantajları var ve bayağı iyi yatırımlık yerler bekliyor. Güzel bir yer Tayland. Tayland'ın geneli zaten güzel. Pattaya benim için çok güzel ki zaten biz de burada yaşıyoruz. Biz Pattaya'yı seviyoruz. Burada yaşamak istedik. Bilmem yani hani bir yatırım yapmak istiyorsa, yurt dışında bir yatırım yapmak istiyorsa, Asya dünyanın zaten gelişen bölgesi artık. Asya çok üzerine hani konuşulabilecek bir yer değil artık. Avrupalar, Amerikalar, Orta Doğular, onlar bunların yanında. Asya çok özel bir konuma geldi. İşte çocuğu falan olan insanlar için çocuğuna çok güzel yatırımlık yer bırakabileceği bir yer burası. Asya'nın geneli böyle zaten. Birkaç ülkeyi çıkartabiliriz tabii ki bunların içinden. Daha hala gelişimini tamamlayamamış olan da çok daha uzun vadede gelişimi tamamlayacak olanlar var belki. Ama Tayland güzel. Yani Tayland yatırım açısından da yaşam açısından da çok avantajlı, çok güzel. Tay Baht Türk lirası karşısında bu hızıyla devam ederse artık yatırım yapmanın çok zorlaşacağı bir yer. Hani az önce hızlı mı davranmak lazım sorunla bunu bağlamak istersem evet biraz hızlı davranmak lazım. Çünkü maalesef Türk lirası değer kaybediyor. Tayland bahtı değer kazanıyor diye tanımlamaktansa Türk lirası maalesef değer kaybediyor. Bugün 3 birim vererek burada bir ev alacakken atıyorum 1-2 sene sonra 5-6 birim vermeye dönecek. Dolayısıyla fırsat bu fırsat deyip hareket etmekte fayda var, bence güzel bir yer. Tamam, süper. Ve son sorumla artık programı sonlandıralım diyoruz. Biraz daha ileri gidiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde burayı ne bekliyor? Nasıl bir Pattaya görüyorsun gelecekte? Valla Burak 5-10 sene, hani 10 sene bile çok uzun bir zaman olabilir Pattaya için. Haziran ayında yine belediye başkanlığı seçimleri var. Muhtemelen yine aynı belediye başkanı devam edecek. Bu da istikrar demek burada. İstikrar Pattaya'da her seçim döneminde konut fiyatlarına etkisi olur yükseliş anlamında.
Sonuçta istikrarlı aynı belediye başkanıyla devam ediyor demek olur. Belediye başkanı zaten buranın büyük ailelerinden birine mensup. Yaptıkları da gayet güzel. Ben beğeniyorum da. Dolayısıyla Pattaya Asya Ekonomik Koridoru anlamında, Asya Ekonomik Koridoru senin de dediğin gibi buranın ciğeri, kalbi, her şeyi çok önemli. Yani Tomorrowland'ler, festivaller, Disneyland'ler falan bilmem neler onun yanında gerçekten çok küçük bile kalıyor. Asya Ekonomik Koridoru, hızlı tren, Pattaya için monorail. Önümüzdeki 5 sene içerisinde Pattaya'yı çok tanıyabileceğini sanmıyorum insanların. Hep söylediğimiz şey zaten biliyorsun ki Asya'nın Miami'si olarak konumlandırılıyor ama ben Miami ile aynı olacağını düşünmüyorum. Miami'den çok daha ileride olabileceğini düşünüyorum buranın. Miami'den çok ayrışan noktaları olacak. İlla her şey sahil hattındaki yüksek binalar değil. Dolayısıyla bunun içinde ticaretler, limanlar, onlar bunlar da çok büyük etki sağlıyor Tabii ki. şehirlere, ülkelere aynı şekilde. Pattaya bence Tayland'ın en iyi noktası olacak. Bangkok konuşmuyoruz. Bangkok zaten büyük bir şehir. Pattaya çok çok doğru bir nokta. Ve 5 sene sonra ben bugünkü Pattaya ile 5 sene sonraki Pattaya'yı hiç tanıyabileceğimizi sanmıyorum. Biz bile çok şaşıracağız ya bu kadarını da biz ummamıştık diye. Tersi olursa zaten yine aynı şeyi söyleriz. Bu kadarını da biz ummamıştık. Aynen yine tutmuşuz. Söylediğimiz yine tutmuşuz. Her türlü bu kadarını ummamıştık Aynen. deriz. İyi ya da kötü anlamda. Ama ben hani 5 sene öncesine de baktığımda bu muydu değildi. Ve bugün 5 sene öncesi değil 5 sene sonrası da bugün olmayacak. Bence iyi anlamda olmayacak. Kötü anlamda olursa da yapacak hiçbir şey yok yani. O da kısmet zaten dünyanın her yerinde olabilir. Ne diyeyim Süper. ki? 2026 ve 2000 bak 27'de deyip bana söyleyemedim gelecekten de, şey mi hayır. bekliyorsun? 2031 yılında yine bir Aha. video çeker. Hatta bunu da başına koyarız ve değişimlerle alakalı Aha. 5 yıllık büyük bir yolculuk videosu da çekeriz birlikte inşallah. İnşallah hayatta olursak, Bakalım. sağlıklı olursak, Saatli mutlu olursak. ne bileyim yani bir şeyler olursa. Bence bugün hem kamera karşısında olmam beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdin birçok. Senin bakış açını, senin vizyonunu Hı. öğrenmiş olduk. Ben çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben de teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bu arada senin YouTube kanalını incelediğimde 1 yıldır video atmadığını gördüm. En Evet. kısa zamanda bir video bekliyoruz. Bir yıldır video atmıyorum ama bir yıl önce attığım videonun altına hala çok anlamsız yorumlar Evet. geliyor. Galiba hiç video atmayacağım. Muhtemelen benim o anlamsız yorumlar senin kanalına da gelir şimdi. Öyle bir kanalım var. Atarız yani herhalde. Bilmiyorum, bakacağız. Atalım. Olur. Tamam. O zaman çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. World of Condos'un sunduğu Tayland'da yatırım ve yaşam bitti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.